sabah uyanıyorsun ama ne adını hatırlıyorsun ne de neden burada olduğunu. Gözlerini açtığında seni karşılayan tek şey dijital bir kabus. Burası Dijital Sirk. Ve şimdi 5. bölümdeyiz. Adı isimsiz. Çünkü bu bölümde karakterler artık sadece birer figür değil, kimliklerini arayan gerçek varlıklara dönüşüyorlar. Pomni kendini bu dünyanın tam ortasında bulmuş, unutulmuş bir bilinç. Korkuyor ama artık kaçmaktan çok yok olmaktan korkuyor. Kinger delilikle deha arasında sıkışmış bir kral. O bu dünyanın içinde en uzun süre kalanlardan biri. Ama bu onu güçlü değil kırılgan yapıyor. Ragata her şeye rağmen gülümseyen, enerjik, umut dolu ama içten içe biliyor. Gülümsemeyi bıraktığında tamamen çökecek. Ve Zubul parçalanmış bir zihin, karmaşık bir kişilik. Onun bedeni gibi ruhu da bir araya gelmeye çalışıyor. Ve Jax, kendisinin tam olarak ne yaptığını bilmediğimiz ancak insanları umursamıyormuş gibi yaparken aslında umursayan, dostluk kurmaya çalışmıyormuş gibi yaparken aslında dostluk kurmaya çalışan bir figür. Videoların ortalarında ki geçmişe yönelik hikayelerine değindiğimiz kısımda ise çok eskiden ya da tam olarak zamansal olarak bilmiyoruz, Jax'in insanlar arasındaki arkadaşlığı olduğunu anlıyoruz. Ama bu karanlığın içinde bir ışık var. Bu bölüm karakterlerin ilk kez birbirlerine tutunduğu an. Pomni'yi düşerken Ragata tutuyor. Kinger onun önüne geçip onu koruyor. Zubul ilk kez başkası için parçalanıyor ve o anda Dijital Sirk artık sadece bir oyun alanı değil, bir bağlılık yeri oluyor. Ama her şey karanlık değil. Bu bölüm belki de serinin en komik anlarına da ev sahipliği yapıyor. Kinger'ın çılgın çığlıkları, Zubul'un saçma birleşme halleri, mizah bu distopik dünyanın çatlaklarından sızıyor. Ve yorumlarını okuduğum bu bölümde herkes bu bölümü çok sevdi. En derin bölümlerden biri dediler. Karakterler sonunda gerçek gibi hissettirmeye başladı dediler. Ve en önemlisi de bizim Türkiye açısından Türkçe dublajının çok sevildiğini öğrenmiş olduk. Ama geriye şu sorular kaldı. Eğer adını unutursan kim olduğunu nereden bilirsin? Peki ya kendini tamamen kaybedersen seni kim bulur? Belki de cevap sana uzanan bir elde gizlidir. Evet dostlar, videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve Discord sunucuma gelmeyi unutmayın ve en önemlisi yorumlarda fikirlerinizi belirterek bu kanala destek olabilirsiniz. Ve katıl üyelerine canı gönülden teşekkür eder diyerekten ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dijital Sirk'in 5. bölümü bize şunu hatırlatıyor. Bazen hatırlamak, unutmaya cesaret etmekten geçer. Bölümün ilk başlarında bizlere bir hikayeden, daha doğrusu bir maceradan geldiğini göstermişlerdi. Ancak sonralarında fark ettiğimiz küçük detaylardan bir tanesi Pomni'yi izleyen veya onları izleyen isimsiz bir kahramanın veya bir NPC'nin onlara doğru gizliden gizliye bakması. Bu zamana kadar bütün bölümlerde böyle bir şey yaşanmadı ve ilk defa bir nevi küçük Paskalya yumurtasına şahit olduğumuzu görüyoruz. Acaba bu karakter neden izliyor? Gerçekten bir NPC mi yoksa bilinçli bir yapay zekaya geçtiğini gösteren bir karakter mi? Şu an için tamamıyla bilinmez. Ancak videonun ilerleyen safhalarında daha farklı şeylerin olduğunu da sizler anlayacaksınız. Örnek vermek gerekirse, özellikle 7. dakikalara geldiğimizde yıldızın altında birbirleriyle sohbet ederken Jax ve Pomni'nin birbirine karşı yakınlık gösterdiğini ve arkadaşlık bağları kurduğunu anlıyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Belki de bu zamana kadar yayınlanan bütün bölümlerinde Jax'in umursamaz ve daha doğrusu kötü çocuk yani bad boy tarzı takıldığını görmüşsünüzdür. Ancak bu sefer duygularını ön plana çıkarak arkadaşlık bağlarını güçlendirmeye çalıştığını ve hatta içten içe arkadaş olmak istediğini anlıyoruz.
Çünkü Jax belki de bu bölümde, daha doğrusu bu çizgi filmdeki tek yalnız karakter. Kendisi çok güçlüymüş gibi, çok havalıymış gibi takılırken arkadaşlarıyla olan bağlarının koptuğunu fark ediyor ve içten içe bu duruma üzülüyor. Ve anlıyoruz ki Jax aslında böyle biri değil. O sonradan böyle birine dönüşmüş bir insan. Ya da yaratık, neyse artık. Çünkü ilk zamanlar arkadaş olduklarına dair ibareler ve cümleler bulunuyor. Ve özellikle de Ragatha'nın Jax için artık dostu kalmadı demesi, onun geçmişte arkadaş olduklarına dair en büyük örnektir. Fakat Jax'in neden bu şekilde davrandığını sonradan kendi cümleleriyle anlıyoruz zaten. O, zaten burası sanal bir dünya, gerçek dünyada değiliz, zaten bir şeyleri umursamamıza gerek yok diyerek bu kadar kötü ve rahat davranabiliyor. Çünkü biliyor ki burası gerçek değil. Bu kadar kasmaya, bu kadar kendimizi yapmacık davranmaya gerek yok. İçimizdeki gerçek kötülüğü çıkartalım demek istiyor. Çünkü bu bölümde en bariz şeylerden bir tanesi de Ragatha'nın ve diğerlerinin gerçek kimliklerini bu zamana kadar gizlemesi. Yani daha doğrusu böyle alttan sakin davranıyormuş gibi yapması. Ama aslında değiller. Ragatha ve diğerleri de böyle büyük bir duygu patlamasının içine girmek istiyorlar. Küfretmek, bağırmak, hakaret etmek istiyorlar. Ama onlar bu dijital dünyada olsalar dahi kendilerini gerçek dünyadaymış gibi nezaket ve sükunet içinde geçirmeye çalışıyorlar. Jax hariç, o zaten çok da umursamaz bir karakter. Ancak bu bölümün en güzel şeylerinden bir tanesi ise şudur. Özellikle sonlarına doğru her bir karakterin hikayesine, daha doğrusu geçmişine dair bilgiler edinmemiz. Örnek Pomni. Bar bölümüne geldiğimizde, yani 12. dakikalarda Jax'in Pomni'ye buraya nasıl düştüğünü sorduğunda şöyle bir cümle kullanıyor. Ben 25 yaşındayım ve bir market zincirindeki muhasebecide çalışıyordum diyor. Ancak boş zamanlarında YouTube'a videolar çekebilmek için, tıpkı bizim gibi, ek iş olarak gizli ve böyle tenha evlere girerek veya binalara girerek oranın videolarını yükleyip internetten para kazanmaya çalışıyor. Ancak bu noktada şunu anlıyoruz. Bizim şirketin, yani bu sanal dünyanın kurucuları olarak bildiğimiz Judge firmasının binasına girerek burada çalışan bir bilgisayara dokundu ve bu sanal dünyaya aktarıldı. Ve şunu anlıyoruz. Bu hapsoldukları binanın, yani şirketin kapandığını ve terk edilmiş bir bina haline geldiğini anlıyoruz. İşte bu da dijital sirkin gizemlerinden bir tanesi. Ragatha'ya gelirsek, aslında kendisi çok büyük arazilere sahip olan ve çiftlik evinde yaşadığından bahsediyor. Hayvanları olduğunu ve en önemlisi ona kötü davranan bir annesinin olduğundan bahsediyor. Sürekli olarak ona yetememezlik ve hakaret dolu sözlerine maruz kaldığını söylüyor. Fakat babasından hiç bahsetmiyor. Belki de babası öldükten sonra bu durum yaşanmış olabilir. Kinger'a bir şey söylemiyoruz çünkü Kinger zaten kendinden bir haber ve tuhaf bir yaratık olduğundan dolayı şu an hiçbir şey söylemedi ve geçmişine dair fazla da bilgiye sahip değiliz. Gangle ise tahmin ettiğimiz gibi önceki bölümdeki gibi fast food zincirinde çalışan bir birey. Bu noktada Jax'in Mısır'dan korkmasına çok anlam veremedim. Burada bir anlam varsa arkadaşlar lütfen yorumlar kısmına yazın. Gerçek anlamda yani bağdaştıramadım, yani Mısır ne alaka? Bunun dışında hikayenin diğer kısımları çok da böyle muazzam derecede bilgi barındırmıyor. Çünkü genel anlamda dostluk bağlarıyla alakalı, konuşmalarla alakalı bir işleyişle ilerliyor. Fakat şöyle bir küçük bilgi daha vermek istiyorum. Ragatha ve Pomni ilk zamanlar arkadaşlık yolu adı altında iyi bir ilerleyiş kaydediyordu. Ancak fark ettim ki artık Jax'le Pomni daha yakın ve Ragatha'ya onay almak için bakmıyor. Yani şöyle, bir toplumda bir konuşma yapılırken sevdiğiniz bir arkadaşınız varsa ve komik bir şey olduğunda ilk önce ona bakarsınız. O da gülüyor mu diye. Buna onay alma davranışı denir. Pomni bu noktada önceden Ragatha'ya bakarken artık Jax'e bakmaya başlıyor. Bu noktada Jax'le beraber aralarında nasıl bir konuşma geçti bilmiyorum ama odalarına giderken Ragatha'nın arkadan bakması onun artık yalnızlaştığının da anlamını taşıyor.
Evet dostlar, bu bölüm bundan ibaretti ve geçmişlerine dair bazı küçük şeyler öğrendik. Sizin bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve en önemlisi Discord sunucuma gelmeyi unutmayın diyerek ben Masalcı Dede. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.